Merhaba koçlar, 29 Eylül 5 Ekim haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili koçlar, bu hafta boyunca gökyüzü sizleri hem kariyer hem sorumluluklar hem de ilişkiler ve içsel denge alanlarında sınavdan geçiriyor. Zihinsel gerginlikler, duygusal farkındalıklar arasında gidip gelse de doğru adımlar atarsanız bu hafta sizin için büyük bir farkındalık yaratabilir. Haftaya ayın Oğlak Burcu'na geçişiyle başlıyoruz. Kariyer, toplum önündeki duruşunuz ve uzun vadeli hedefleriniz gündeme geliyor. Ancak ayın retro Satürn ve Neptün'le yaptığı kare açı biraz moralinizi bozabilir. Otorite figürleriyle ilgili sorunlar ya da geleceğe dair belirsizlikler üzerinizde baskı kurabilir. Neyse ki ayın Akrep Burcu'ndaki Mars'a yaptığı uyumlu açı sizi içeriden güçlendiriyor. Bu da krizleri yönetme kabiliyetinizi arttırıyor. Salı günü Ay ile Güneş arasında oluşan kare açı ailevi sorumluluklar ile kariyer hedefleriniz arasında bir denge kurmanız gerektiğini gösteriyor. Kendinize ne için çabalıyorum diye sormanız gerekebilir. Aynı gün ayın Venüs'te yaptığı üçgen özellikle finansal konularda sizi destekliyor. Sevgi, para ve değer konularında güzel gelişmeler yaşanabilir. Çarşamba günü iletişim trafiği hızlanıyor ama dikkatli olmanız gerekiyor. Ayın Merkür ve Jüpiter'le yaptığı zorlu açılar sözlerinizin yanlış anlaşılmasına neden olabilir. Karşınızdakilerden fazla şey beklemek ya da aşırı iyimser konuşmalar yapmak sizi yanıltabilir. Aynı gün Ay Kova burcuna geçerek sosyal çevreniz, projeleriniz ve gelecek hedeflerinize odaklanmanıza yardımcı oluyor. Perşembe günü oldukça güçlü bir gün. Ayın Plüto ile kavuşumu sosyal çevrenizde güçlü figürlerle karşılaşmanıza ya da etkili insanlarla işbirliği yapmanıza olanak sağlayabilir. Uranüs'le yaptığı üçgen sürpriz fırsatlara açık olduğunuzu gösteriyor. Aynı gün ortasında Mars'la oluşan kare açıya dikkat edin. Gereksiz tartışmalardan ve güç savaşlarından kaçınmalısınız. Akşam saatlerinde Güneş'in Ay'a yaptığı üçgen içsel huzuru yeniden sağlayacaktır. Cuma günü Ay ile Merkür arasında oluşan üçgen açı iletişim konularında sizi oldukça destekliyor. Anlatmak istediklerinizi net bir şekilde ifade edebilir. Bir süredir askıda kalan bir konuşmayı başarıyla gerçekleştirebilirsiniz. Eğitim, yazılı işler veya sunumlar açısından da verimli bir gün olacaktır. Cumartesi günü Ay Balık burcuna geçiyor. Biraz yalnız kalma, zihninizi dinlendirme ve ruhunuzu toparlama ihtiyacı duyabilirsiniz. Ancak Uranüs karesiyle birlikte gün içinde ani ruh hali değişimleri veya huzursuzluklar olabilir. Mars üçgeni sayesinde de sezgilerinizi harekete geçirebilir. İçgüdülerinizle doğru adımlar atabilirsiniz. Pazar günü ilişkilerde önemli farkındalıklar yaşanabilir. Ay-Venüs karşıtlığı var. Partnerinizle veya yakın çevrenizle duygusal iniş çıkışlara neden olabilir. Fazla eleştirel olmamaya özen gösterin. Günün en güzel açısı Ay-Jüpiter üçgeniyle birlikte geliyor. Ruhsal büyüme, affetme ve kendinize yeni bir bakış açısı kazandırma şansını beraberinde getiriyor. Sevgili koçlar, bu hafta özellikle iletişim, ilişkiler ve kariyer alanlarında önemli testlerden geçiyorsunuz. Her kriz sizi biraz daha olgunlaştırmak ve netleştirmek için geliyor. Öfkeyi kontrol etmek, sabırlı olmak ve sezgilerinize güvenmek çok şey kazandıracak. Ama abone olmayı, videoları beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Yeni bir haftada yeniden görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Merhaba boğalar, 29 Eylül 5 Ekim haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili boğalar, bu hafta gökyüzü sizlere eğitim, inançlar, yolculuklar ve kişisel gelişim alanlarında güçlü etkiler getiriyor. Hayata daha geniş bir çerçeveden bakmaya başlıyorsunuz. Ancak zihinsel dağınıklık ve iletişim problemleri bu farkındalık yolculuğunuzu zaman zaman zorlayabilir. Pazartesi günü ayın Oğlak Burcu'na geçişiyle birlikte uzaklar, akademik konular, inançlar veya hukuki meseleler gündeminize oturuyor. Retro Satürn ve Neptün'le kurduğu kare açı inandığınız şeylerin sarsılmasına neden olabilir. Gerçek ile hayal arasında bir bocalama yaşanabilir. Ancak ayın Akrep Burcu'ndaki Mars'la kurduğu sekstil açı özellikle ilişkilerinizden yana bir destek veriyor.
ortaklaşa hareket ettiğiniz kişilerden güç alabilirsiniz. Salı günü Ay ile Güneş arasında bir kare açı var. Çalışma hayatınız ve gündelik sorumluluklarınız ile kişisel istekleriniz arasında bir çelişki yaratabilir. Ancak aynı gün Ay ile Venüs arasında oluşan üçgen günlük yaşamınızda sizi rahatlatacak güzellikleri getiriyor. İş yerinde güzel haberler, bir projede beğeni kazanmak ya da sağlığınızla ilgili olumlu gelişmeler yaşanabilir. Çarşamba günü iletişim trafiği yoğun. Ayın Merkür ve Jüpiter'le kurduğu sert açılar özellikle yakın çevreniz, kardeşler veya yolculuklarla ilgili alanlarda karmaşa getirebilir. Ne söylediğinize ne duyduğunuza dikkat edin. Yanlış anlamalar kolayca büyüyebilir. Aynı gün Ay Kova burcuna geçerek kariyer alanınızda aydınlatacak. Toplumsal duruşunuzla ilgili yeni fikirler üretebilir, hedeflerinizi gözden geçirebilirsiniz. Perşembe günü derin dönüşümler sizi bekliyor. Ayın Plüto ile kavuşumu özellikle iş hayatınızda güç savaşlarına dikkat çekiyor. Bir yandan Uranüs'ten gelen destekte yenilikçi çözümler üretmeniz mümkün. Ancak Mars ile olan kare açı ilişkilerde öfke patlamalarına neden olabilir. Bu konular daha çok açık düşmanlıklar, ortaklıklar veya evlilik üzerinden tetiklenebilir. Neyse ki Güneş ile Ay arasındaki üçgen içsel dengeyi yeniden kurmanızı kolaylaştırıyor. Cuma günü Ay Merkür üçgeni ile birlikte kariyer alanınızda güzel gelişmeler olabilir. Üstlerinizle görüşmeler yapmak, önemli sunumlar ya da birikmiş dosyaları toparlamak için çok verimli bir gün. Cumartesi günü Ay Balık burcuna geçiyor. Sosyal çevreniz, dostlarınız ve geleceğe dair umutlarınız ön plana çıkıyor. Ancak Uranüs'le oluşan kare açı ani plan değişikliklerini beraberinde getirebilir. Akşam saatlerinde Ay-Mars üçgeni ile birlikte içsel bir motivasyon yakalayabilirsiniz. Özellikle kalabalık bir ortama girmek veya topluluk önünde kendinizi ifade etmek için doğru bir zaman olabilir. Pazar günü Ay-Venüs karşıtlığı var. Özellikle iş ve özel hayat dengenizde bir hassasiyet yaratabilir. Duygusal olarak fazla yorgun hissedebilirsiniz. Ancak Ay-Jüpiter üçgeni sayesinde özellikle maddi alanda güzel gelişmeler yaşanabilir. Uzaklardan gelen bir haber ya da geçmiş bir emek nihayet karşılık bulabilir. Sevgili boğalar, bu hafta hayat size hem öğretici hem dönüştürücü deneyimler sunuyor. Özellikle ilişkilerdeki sınavlar kendi inanç sisteminizi yeniden inşa etmenizi sağlayabilir. Sabit fikirler yerine akışta kalmayı tercih ederseniz gökyüzü sizi ödüllendirecek. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni bir haftada yeniden görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Merhaba ikizler, 29 Eylül 5 Ekim haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili ikizler, bu hafta gökyüzü size ortaklı işler, finansal düzenlemeler ve duygusal derinleşme konularında güçlü mesajlar veriyor. Bu hafta hem maddi hem manevi anlamda daha derin düşünmeniz ve bazı konuları netleştirmeniz gerekebilir. Haftaya Ay'ın Oğlak Burcu'na geçişiyle başlıyoruz. Ortak kaynaklar, krediler, borçlar ve miras gibi alanlar, finansal alanlar ön planda olacak. Ancak Ay'ın retro Satürn ve Neptün'le kurduğu kare açılar maddi konularda belirsizlik veya sorumluluk yükü getirebilir. Bir ödeme planı ya da miras meselesi sizi zorlayabilir. Neyse ki Ay'ın Akrep Burcu'ndaki Mars'la yaptığı sekstil açı gündelik işlerinize daha fazla enerji katıyor. Bu sayede krizleri yönetmeniz mümkün. Salı günü Ay ile Güneş arasında bir kare açı var. İsteklerinizle sorumluluklarınız arasında bir çelişki yaratabilir. Aşk hayatı ya da çocuklarla ilgili konularda kararsızlıklar yaşanabilir. Fakat Ay-Venüs üçgeni sayesinde hem ilişkiler hem de günlük yaşamda keyifli bir akış mümkün. Çarşamba günü biraz zorlu bir gün olabilir. Ayın Merkür ve Jüpiter'le yaptığı sert açılar özellikle iletişim ve maddi alanlarda kafa karışıklığına neden olabilir. Fazla iyimser tahminler ya da yanlış anlaşmalar söz konusu. Aynı gün Ay Kova burcuna geçiyor ve size yeni bir bakış açısı kazandırmak istiyor. Eğitim, seyahat ya da yurt dışı bağlantılı konular gündeminize gelebilir.
Perşembe günü dikkat çekici bir gün. Ayın Plüto ile kavuşumu var. Zihinsel olarak yoğun ve takıntılı olabileceğimizi gösteriyor. Araştırmalar yapmak, bir konunun derinine inmek için ideal bir gün. Uranüs üçgeni ile birlikte içsel bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. Ancak Mars'la oluşan kare açı özellikle iş ortamınızda ya da sağlıkla ilgili konularda ani stres yaratabilir. Güneşin Ay'la yaptığı üçgen içsel uyumu yakalamanıza yardımcı olacaktır. Cuma günü Ay-Merkür üçgeni var. Zihinsel aktiviteler, sunumlar, akademik işler veya yolculuklar için destekleyici, düşüncelerinizi daha kolay ifade edebilir, çevrenizde takdir toplayabilirsiniz. Cumartesi günü Ay Balık burcuna geçiyor. Kariyer konularınız ve toplumsal imajınız ön planda çıkıyor. Ancak Uranüs karesi planlarınızda ani değişikliklere yol açabilir. Özellikle üstlerle ilişkilerde daha dikkatli olun. Gün sonunda Mars üçgeniyle birlikte kararlı adımlar atabilirsiniz. Pazar günü duygusal farkındalıklar artıyor. Ay-Venüs karşıtlığı var. Ev iş dengesi veya özel hayatla ilgili bazı hassasiyetleri gündeme getirebilir. Ancak Ay-Jüpiter üçgeni sayesinde iç huzuru yeniden bulabilirsiniz. Özellikle manevi destek alabilir ya da sezgilerinize güvenerek doğru bir karar verebilirsiniz. Sevgili ikizler, bu hafta hem zihinsel hem finansal olarak sizi biraz zorlayabilir. Ancak kriz yönetimi, içgörü ve sabırla her şeyi düzene koyabilirsiniz. Derinleşmekten ve yüzleşmekten korkmayın. Çünkü gökyüzü sizi olgunlaştırmak istiyor. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Yeni bir haftada yeniden görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Merhaba yengeçler, 29 Eylül 5 Ekim haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili yengeçler, bu hafta gökyüzü odanızı ilişkiler, ortaklıklar ve yakın çevrenizle olan bağlarınıza çeviriyor. Bu hafta özellikle biz demekle ben demek arasında bir denge kurmanız gerekebilir. Duygusal anlamda bazı yüzleşmeler yaşansa da sonunda daha net kararlar alabileceksiniz. Haftaya Ay'ın Oğlak Burcu'na geçişiyle başlıyoruz. Bu geçiş ikili ilişkiler alanınızı aydınlatıyor. Partnerinizle veya yakın işbirlikleriyle ilgili konular gündemde olacak. Ancak Ay'ın retro Satürn ve Neptün'le kurduğu kare açılar karşınızdaki kişilerle aranızda belirsizlik, mesafe ya da hayal kırıklığı yaratabilir. Gerçeklerle yüzleşmeniz gereken bir dönem. Neyse ki Ay'ın Akrep Burcu'ndaki Mars'ta yaptığı uyumlu açı duygusal dayanıklılığınızı arttırıyor. Sevgi konularında daha cesur ve net davranabilirsiniz. Salı günü Ay ile Güneş arasında bir kare açı var. Bu ev ve iş hayatınız arasında bir denge kurmakta zorlanabileceğinizden bahsediyor. Aile içinde gerginlikler olabilir. Ancak Ay'ın Venüs'te kurduğu üçgen özellikle sevdiklerinizden destek alabileceğinizi de gösteriyor. Evde estetik düzenlemeler yapmak, sevgi paylaşımını arttırmak için güzel bir gün. Çarşamba günü iletişim oldukça yoğun fakat dikkatli olunmalı. Ay'ın Merkür ve Jüpiter'le yaptığı sert açılar özellikle kariyer hedefleriniz ve aile büyükleriyle ilgili iletişimlerde sorunlara yol açabilir. Fazla iyimser yaklaşımlar hayal kırıklığı yaratabilir. Aynı gün Ay Kova burcuna geçerek sizi işe dönmeye, daha derin düşünmeye ve maddi manevi paylaşımları sorgulamaya yöneltiyor. Ayın Plüto ile kavuşumu var Perşembe günü. Etkili ve güçlü bir gün. İlişkilerde güç oyunlarını gündeme getirebilir. Manipülasyonlara karşı dikkat etmelisiniz. Uranüs'te gelen destek sayesinde sürpriz bir dost ya da sosyal bağlantı sizi şaşırtabilir. Ancak Mars'ta oluşan kare açı aşk veya çocuklarla ilgili konularda gerginlik yaratabilir. Neyse ki Güneş ile Ay arasında oluşan üçgen açı sizi dengeye davet edecektir. Cuma günü Ay ile Merkür arasında üçgen bir açı var. Bu açı özellikle duygularınızı doğru kelimelerle ifade etmeniz için size fırsatlar sunuyor. Duygusal bir konuşma, özür ya da itiraf için güzel bir zaman. Cumartesi günü Ay Balık burcuna geçiyor. Ruhsal konulara yönelmeye, seyahat planları ya da uzaklardan gelen haberler sizi etkileyebilir. Uranüs'te oluşan kare açı sizi şaşırtacak bir gelişmeyi tetikleyebilir. Ancak akşam saatlerinde Ay ve Mars üçgeni içsel gücünüzü toparlamanıza ve duygularınızı net bir şekilde ifade etmenize yardımcı olacak.
Pazar günü Ay-Venüs karşıtlığı var. Özellikle aşk, para ve aile içi konularda gerginlik yaratabilir. Kırılganlıklara dikkat edin. Ancak Ay-Jüpiter üçgeni özellikle sosyal çevrenizden gelecek desteklerle sizi rahatlatıyor. Gönülden yapılan bir konuşma ya da içten bir destek sayesinde gününüz aydınlanabilir. Sevgili yengeçler, bu hafta ilişkilerdeki sınırlarınızı çizmek ve sizi aşağıya çeken duygusal yükleri bırakmak önemli. Kendinizi başkalarının kararlarına göre tanımlamaktan vazgeçtiğinizde daha özgür ve daha net bir hale geleceksiniz. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Minicik de olsa bir yorum bırakmanızı rica edeceğim. Yeniden yeni bir haftada görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Merhaba aslanlar, 29 Eylül 5 Ekim haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili aslanlar, özellikle bu hafta günlük yaşam, sağlık, iş ortamı ve düzen kurma temaları etrafında şekilleniyor. Gökyüzü sizden bu hafta hem üretmenizi hem de bazı gereksiz yükleri bırakmanızı istiyor. Pazartesi günü Ay Oğlak Burcu'nda başlıyoruz. Gündelik işler, çalışma ortamı, sağlık ve rutinleriniz ön plana çıkıyor. Fakat Ay'ın retro Satürn ve Neptün'le yaptığı kare açılar iş ortamında bazı belirsizlikler yaratabilir. Kimin ne dediği belli olmayan ortamlarda netlik aramaya çalışmayın. Bunun yerine görevlerinizi sadeleştirin. Neyse ki Ay'ın Akrep Burcu'ndaki Mars'la kurduğu uyumlu açı özellikle evle ilgili düzenlemelerde sizi motive edecek. Salı günü Güneş'te Ay arasında oluşan bir kare açı var. İletişim trafiğini ve günlük planlarınızı zorlayabilir. Kısa yolculuklar, kardeşlerle olan ilişkiler veya eğitim konularında zorlanmalar yaşanabilir. Ancak Ay-Venüs üçgeni sayesinde içten gelen yaratıcılıkla birçok şeyi toparlayabilirsiniz. Çarşamba günü dikkatli olunması gereken bir gün. Ayın Merkür ve Jüpiter'le yaptığı sert açılar özellikle sağlığınız, günlük alışkanlıklarınız ve işle ilgili konularda sizi gerebilir. Fazla iyimser davranışlar ya da dağınık düşünce yapısı size zarar verebilir. Aynı gün Ay Kova burcuna göçerek ikili ilişkilerinizi ön plana çıkaracak. Partneriniz veya işbirlikleriyle olan ilişkilerde yeni bir faza geçiş olabilir. Perşembe günü etkisi yüksek bir gün. Ayın Plüto ile kavuşumu var. İş ortamında ve birlikte çalıştığınız kişilerle olan ilişkilerde güç mücadelelerini gündeme getirebilir. Ancak Uranüs'ten gelen üçgen açı kariyerinizle ilgili sürpriz bir fırsat veya gelişmeyi tetikleyebilir. Mars ile oluşan kare açı ise ev hayatı ve ilişkiler arasında ani stresler yaratabilir. Güneş-Ay üçgeni sayesinde de akşam saatlerinde zihinsel denge yeniden kuruluyor olacak. Cuma günü Ay ile Merkür arasında bir üçgen açı var. Bir süredir zihninizi kurcalayan konuları çözmek için ideal iş görüşmeleri, sağlıkla ilgili kararlar ya da önemli yazışmalar için değerlendirebilirsiniz bugünü. Cumartesi günü Ay Balık burcuna geçiyor. Duygusal anlamda içe çekilmek, biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ancak Uranüs'te olan kare açı sizi şaşırtacak haberler veya ani plan değişikliklerini beraberinde getirebilir. Ay-Mars üçgeni tutkularınızı yeniden alevlendirecek bir motivasyon kaynağı da olabilir. Pazar günü Ay-Venüs karşıtlığı var. Özellikle aşk hayatınızda veya çocuklarla olan ilişkilerde kısa süreli bir gerilime işaret ediyor. Fakat Ay'ın Jüpiter'le yaptığı uyumlu açı sayesinde kariyerden gelen güzel gelişmeler moralinizi yerine getirebilir. Sevgili aslanlar, bu hafta hayat size sadeleş ve üret mesajını veriyor. Dağınıklıkları toparladıkça içsel gücünüzü yeniden hissedeceksiniz. Zaman zaman gerilimler yaşansa da ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Yeter ki kalbinizin rehberliğini izleyin. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni bir haftada yeniden görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Merhaba Başaklar, 29 Eylül 5 Ekim haftası gökyüzü gündemindesiniz. Sevgili Başaklar, bu hafta gökyüzü size özellikle aşk, yaratıcılık, hobiler, çocuklar ve özdeğer duygusu alanlarında dikkat çekici mesajlar veriyor. Haftanın büyük kısmı kalbinizin sesini dinleme cesaretiyle geçecek.
Haftaya ayın Oğlak Burcu'na geçişiyle başlıyoruz. Kalbinizle, tutkularınızla ve sizi heyecanlandıran konularla ilgilenmek istiyorsunuz. Ancak ayın retro Satürn ve Neptün'le yaptığı kare açılar özellikle romantik ilişkilerde hayal kırıklıkları ya da sınavlar getirebilir. Beklentilerinizi çok yüksek tutmayın. Netlik kazanın. Neyse ki Akrep'teki Mars'ta gelen sekstil açı iletişim gücünüzü arttırıyor. Ne hissettiğinizi net bir şekilde ifade edebilirsiniz. Salı günü Güneş'le Ay arasında oluşan bir kare açı var. Özdeğer duygunuzla sosyal çevreniz ya da harcamalarınız arasında bir çekişme yaratabilir. Ancak Ay-Venüs üçgeni sizi keyifli anlara ve duygusal rahatlamaya davet ediyor. Hobilerinize zaman ayırmak sizi ruhen besleyecektir. Çarşamba günü Ay'ın Merkür ve Jüpiter'le yaptığı sert açılar var. Özellikle para konularında dikkatli olmanız gerektiğini gösteriyor. Aceleyle alınan kararlar ileride sizi zorlayabilir. Ayrıca bugün Ay Kova burcuna geçiyor ve iş ortamınızda bazı yenilikler ya da düzenlemeler gündeme gelebilir. Perşembe günü gökyüzü oldukça hareketli. Ay-Plüto kavuşumu var. Çalışma ortamında güç savaşlarına ya da içsel baskılara neden olabilir. Uranüs'le gelen üçgen açı uzaklarla ilgili ya da bağlantılı sürpriz gelişmeleri, ani seyahatleri ya da zihinsel uyanışları tetikleyebilir. Ancak Ay ile Mars arasındaki kare açı özellikle kardeşler veya yakın çevrenizde yaşanabilecek gerginliğe işaret ediyor. Güneşle kurulan üçgen açı ise içsel güveninizi yeniden inşa etmenize yardımcı olacaktır. Cuma günü Ay ile Merkür arasında bir üçgen var. Hem zihinsel işler hem de ilişkiler açısından destekleyici. Özellikle iş başvuruları, toplantılar veya sağlıkla ilgili kararlar için verimli bir gün olabilir. Cumartesi günü Ay Balık burcuna geçiyor. İkili ilişkiler, partnerlik konuları ya da duygusal bağlar daha ön plana çıkabilir. Ancak Uranüs karesi ilişkilerde beklenmedik bir çıkışı ya da farklı bakış açılarını gündeme getirebilir. Neyse ki Mars'la olan üçgen açı sezgilerinizi keskinleştirecek ve doğru adımlar atmanıza yardım edecek. Pazar günü ise Ay ile Venüs karşı karşıya geliyor. İlişkilerde denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Özellikle aşk hayatında beklenti ile gerçeklik arasında farklar oluşabilir. Ancak Ay-Jüpiter üçgeni inanç ve umut duygusunu yeniden yükseltecek. Bu sayede haftayı güçlü bir ruh haliyle tamamlayabileceksiniz. Sevgili Başaklar, bu hafta duygu dünyanızla mantığınız arasında bir köprü kurmanız gerekiyor. Gökyüzü sizden öz değerinizin neye dayandığını yeniden hatırlamanızı istiyor. Sevgiyle, akılla ve dikkatle ilerlediğinizde her şey yolunda gidecektir. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Yeni bir haftada yeniden görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Merhaba teraziler, 29 Eylül 5 Ekim haftası burç yorumlarındayız. Sevgili teraziler, bu hafta gökyüzü odağınızı ev, aile, içsel güvenlik ve geçmiş temalarına çeviriyor. Aynı zamanda sizin için doğum günü dönemi de yaklaşıyor. Doğum gününüz kutlu olsun. Hayatınızda neyi yeniden başlatmak istediğinizi düşünmek için harika bir zaman. Pazartesi günü Ay Oğlak Burcu'na geçiyor. Bu geçiş ev ve aile temalarını ön plana çıkarıyor. Ancak Ay'ın retro Satürn ve Neptün'e yaptığı kare açılar özellikle ev içinde belirsizlikler, sağlıkla ilgili kaygılar ya da geçmişten gelen bazı duygusal yüklerle yüzleşmenizi gerektirebilir. Neyse ki Akrep Burcu'ndaki Mars ile olan uyumlu açı maddi güvenliğiniz için harekete geçme gücü verecektir. Salı günü Ay ile Güneş arasında gerçekleşen kare açı hem özel hayatınızda hem de ilişkilerinizde içsel bir çatışma yaratabilir. Ancak Ay-Venüs üçgeni ise sezgilerinizi ve estetik duygunuzu güçlendirerek sizi yeniden dengeye getirecektir. Aileyle yapılan bir konuşma ya da geçmişle barışmak mümkün bugün. Çarşamba günü önemli. Ayın Merkür ve Jüpiter'le yaptığı sert açılar var. İletişimde abartılara, yanlış anlaşılmalara veya aşırı iyimserliğe karşı dikkatli olmanız gerektiğini söylüyor. Özellikle aile büyükleriyle ya da evle ilgili kararlar aceleye getirilmemeli. Ayın Kova burcuna geçişiyle birlikte aşk hayatı, çocuklar ya da hobilerle ilgili konulara odaklanabilirsiniz. Perşembe günü Ay-Plüto kavuşumu var. Geçmişten gelen güçlü duygularla yüzleşmenize neden olabilir. Özellikle aile içi ilişkilerde baskı veya kontrol temaları gündeme gelebilir.
Neyse ki Uranüs'ten gelen üçgen açı size beklenmedik bir rahatlama veya farkındalık sunabilir. Ay-Mars karesi ise duygusal tepkileri ani ve sert hale de getirebilir. Güneşte kurulan üçgen açı içsel dengede kalmanızı destekleyecektir. Cuma günü Ay ile Merkür arasında oluşan üçgen zihinsel berraklığı ve sezgileri destekliyor. Özellikle geçmiş meseleleri konuşmak, ev düzenlemeleri yapmak veya duygusal içgörü kazanmak için çok uygun bir gün. Cumartesi günü Ay Balık burcuna geçiyor. Bu geçişle birlikte sağlık, gündelik işler ve sorumluluklar gündeme gelebilir. Ancak Uranüs'te kare açı beklenmedik görevler veya değişiklikler getirebilir. Neyse ki Mars'la olan üçgen açı sayesinde içsel motivasyonunuzu kolaylıkla toparlayacaksınız. Pazar günü Ay-Venüs karşıtlığı var. Özellikle ilişki ve ev hayatı dengesinde geçici bir huzursuzluk yaratabilir. Ancak Ay-Venüs üçgeni özellikle spiritüel veya duygusal olarak size moral verecek bir gelişmeyi beraberinde getirebilir. Sevgili teraziler, bu hafta sizin için geçmişin yüklerinden özgürleşmek, içsel dengeyi yeniden kurmak ve kalbinizin merkezine dönmek için uygun bir hafta. Sezgilerinize güvenin, kararlarınızı aceleye getirmeyin. Güzellik ve uyum sizin doğanızda var. Bunu yeniden hatırlayın. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve minik de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni bir haftada yeniden görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Merhaba akrepler, 29 Eylül 5 Ekim haftası burç yorumlarındasınız. Bu hafta gökyüzü sizi iletişim, yakın çevre, zihinsel yoğunluk ve içsel dönüşüm alanlarında sınavdan geçiriyor. Bu hafta kelimeleriniz, fikirleriniz ve düşünce biçiminiz çok güçlü ama dikkatli kullanılmalı. Pazartesi günü Ay Oğlak burcuna geçiyor. Zihniniz oldukça aktif. Sürekli bir şeyler öğrenmek, konuşmak, yazmak istiyorsunuz. Ancak Ay'ın retro Satürn ve Neptün'le yaptığı kare açılar ifade etmek istediklerinizle hissettiklerinizin çelişmesine neden olabilir. Özellikle duygularınızı bastırmayın. Ayın burcunuzdaki Mars'la yaptığı uyumlu açı size kararlılık ve netlik kazandıracak. Doğrudan ve etkili iletişim kurarak çevrenizi etkileyebilirsiniz. Salı günü Ay ile Güneş arasında bir kare açı var. Zihinsel yorgunluk ya da kararsızlık yaratabilir. Özellikle iş ortamında bazı fikir ayrılıkları gündeme gelebilir. Fakat Ay-Venüs üçgeni sayesinde empati kurmanız ve destek almanız çok mümkün. Çarşamba günü dikkatli olunmalı. Ay, Merkür ve Jüpiter'le sert açılar yapıyor. Bu özellikle gizli kalmış meselelerin açığa çıkmasına, sırların paylaşılmasına veya zihinsel karmaşaya neden olabilir. Ayın Kova burcuna geçmesiyle birlikte odağınız aile hayatına, iç huzura ve köklerinize kayıyor. Perşembe günü Ay-Plüto kavuşumu var. Ev hayatınızda güçlü dönüşümler yaşamanıza neden olabilir. Aile içi konuşmalarda kontrolcü tavırlar sergilemek yerine içtenliğe yönelin. Uranüs'te gelen üçgen açı ilişkilerde sürpriz ama özgürleştirici bir gelişmeyi beraberinde getirebilir. Ay ile Mars arasında oluşan kare açı zihinsel gerginliği yükseltebilir. Ancak Güneş ile Ay arasındaki uyum gün sonunda dengelenmenizi sağlayacaktır. Cuma günü Ay ile Merkür arasında bir üçgen var. Evde sakinleşmek, yazmak, duygularınızı içten bir şekilde ifade etmek adına harika bir fırsat sunuyor. Cumartesi günü Ay Balık burcuna geçiyor. Aşk, romantizm ve yaratıcılık konuları ön plana çıkacak. Ancak Uranüs'te yaptığı kare açı ilişkilerde beklenmedik bir yön değişikliği ya da sürpriz bir haber getirebilir. Neyse ki Mars'la olan üçgen açı duygularınızı olumlu bir şekilde dışa vurmanıza yardımcı olacak. Pazar günü Ay-Venüs karşıtlığı var. Aşk hayatınızda ya da çocuklarla ilgili konularda kısa süreli gerilimlere işaret ediyor. Fakat Ay-Jüpiter üçgeni sezgilerinizi ve inanç gücünüzü yükselterek içsel huzuru geri kazandıracaktır. Sevgili akrepler, bu hafta zihin ve kalp arasında bir denge kurmanız isteniyor. Kontrol etme arzunuz bazen duvar örebilir ama şefkatle yaklaştığınızda gerçek gücünüzü ortaya çıkaracaksınız. Sezgileriniz zaten size neyin doğru olduğunu söylüyor olacaktır. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni bir haftada yeniden görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.
Merhaba yaylar, 29 Eylül 5 Ekim haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili yaylar, bu hafta gökyüzü sizi maddi konular, özdeğer, güven ve kazanç yolları üzerinden etkiliyor. Haftanın büyük kısmında gerçekten neye değer veriyorsunuz sorusuyla yüzleşebilirsiniz. Pazartesi günü Ay Oğlak Burcu'na geçiyor. Bu geçişle birlikte maddi konular, harcamalar ve kazançlar odak noktanızda olacak. Ancak ayın retro Satürn ve Neptün'de yaptığı kare açılar özellikle ailevi sorumluluklar ya da evle ilgili belirsizliklerin maddi dengenizi etkileyebileceğini gösteriyor. Fakat Mars'ta olan destekleyici açı kariyerinizde cesur adımlar atmanıza yardımcı olabilir. Salı günü Ay ile Güneş arasında bir kare açı var. Özellikle iş ve para ilişkilerinde bir karar vermeniz gerektiğini vurguluyor. Fakat Ay-Venüs üçgeni sayesinde finansal konularda sezgilerinizin yüksek olacağını ve destek alabileceğinizi gösteriyor. İç sesinize güvenin. Çarşamba günü iletişim alanında zorluklar söz konusu. Çünkü Ay, Merkür ve Jüpiter'le sert açılar yapıyor. Aceleyle alınan ya da yapılan konuşmalar, kararlar, finansal kararlarda abartılı beklentiler veya aile içi fikir ayrılıkları gündeme gelebilir. Ayın Kova burcuna geçmesiyle birlikte daha mantıklı, daha analitik düşünebilirsiniz. Perşembe günü Ay-Plüto kavuşumu var. Zihinsel alanda bir dönüşümü, belki de bir farkındalığı beraberinde getiriyor. Parayla ilgili takıntılar ya da güven krizleri ortaya çıkabilir. Uranüs'ten gelen üçgen açı ise çalışma hayatınızda beklenmedik bir rahatlama veya sürpriz bir çözüm getirebilir. Ay ile Mars arasında oluşan kare açı kontrolsüz harcamalara dikkat çekiyor. Güneşte Ay'ın uyumu ise maddi dengeyi yeniden kurmanıza yardımcı olacaktır. Cuma günü Ay ile Merkür arasında bir üçgen var. Önemli sözleşmeler, yazılı işler veya ticari konular için destekleyici bir gün. Özellikle geleceğe dönük planlar yapmak açısından son derece verimli olabilir. Cumartesi günü Ay Balık burcuna geçiyor. Bu geçişle birlikte odağınız ev hayatına, iç huzuruna ve duygusal güvenliğe kayıyor. Ancak Uranüs'te yapılan kare açı evde beklenmedik değişiklikleri tetikleyebilir. Neyse ki Ay-Mars üçgeni sayesinde iş ve özel hayat arasında denge kurabilirsiniz. Pazar günü Ay-Venüs karşıtlığı var. Evde duygusal hassasiyetlere dikkat çekiyor. İlişkilerde gereksiz alınganlıklardan kaçınmakta fayda var. Ancak Ay-Jüpiter üçgeni sizi hem içsel olarak hem de ruhsal olarak rahatlatacak, şifalanma teması ön planda olacak. Sevgili yaylar, bu hafta maddi ve duygusal güven dengenizi kurmaya çalışırken iç sesinize güvenmeyi unutmayın. Bazen gerçek değerler dış dünyadan değil iç dünyada saklıdır. Güveninizi başkalarına değil kendi emeğinize ve farkındalığınıza dayandırın. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Yeni bir haftada yeniden görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Merhaba Oğlaklar. 29 Eylül 5 Ekim haftası burç yorumlarındasınız. Bu hafta gökyüzü sizi adeta merkez sahneye çıkarıyor. Ay burcunuza geçiyor. Hafta sizin için güçlü bir başlangıç yapıyor. Bu dönem kişisel kararlar, dış görünüş, duruş veya hayata karşı tutumlarınız ön planda olabilir. Pazartesi günü Ay sizin burcunuzda geçiyor. Bu da sizi haftaya oldukça fark edilir ve etkileyici başlatıyor. Ancak Ay'ın retro Satürn ve retro Neptün'e yaptığı kare açılar özellikle iletişim kaynaklı belirsizlikleri, yanlış anlaşılmaları ya da kafa karışıklıklarını getirebilir. Fakat Mars'tan gelen uyumlu açı özellikle sosyal ilişkilerde destek almanızı sağlayacak, sizi motive eden güçlü dostluklar ya da ekip çalışmaları gündeme gelebilir. Salı günü Ay ile Güneş arasında bir kare açı var. Kariyer hayatınız ve özel hayatınız arasında bir denge kurmanız gerektiğini gösteriyor. Özellikle aileden gelen bazı beklentiler ya da üstlerle yaşanan anlaşmazlıklar gündeme gelebilir. Neyse ki Ay-Venüs üçgeni sezgisel yaklaşımınızla bu durumu kolayca aşabileceğinizi söylüyor. Çarşamba günü Ay'ın Terazi burcundaki Merkür ve Yengeç'teki Jüpiter'le yaptığı zorlu açılar özellikle ilişkilerde ve iş ortaklıklarında iletişim kopukluklarına neden olabilir. Ay'ın Kova burcuna geçmesiyle birlikte finansal meselelere daha çok odaklanabilirsiniz. Harcamalar, yatırımlar ya da birikim konuları bu saatten sonra gündeminizde olacak.
Perşembe günü Ay-Plüto kavuşumu var. Para konularında bir dönüşüm enerjisi taşıyor. Belki bir yatırım planı ya da maddi bir hedef yeniden şekillenebilir. Uranüs'te yapılan üçgen açı risk aldığınız konularda beklenmedik bir fırsatı önünüze çıkarabilir. Ay ile Mars arasında oluşan kare açı harcamalarda aceleci davranmamanız gerektiğini vurguluyor. Neyse ki Güneş ile Ay arasındaki uyumlu açı da özgüveninizi yükseltiyor. Cuma günü Ay ile Merkür arasında güzel bir üçgen var. Parasal meselelerde daha akılcı adımlar atmanızı sağlayacak. Sözleşmeler, görüşmeler ve küçük yatırımlar için uygun bir gün. Cumartesi günü Ay Balık burcuna geçiyor. Bu geçişle birlikte iletişim trafiğiniz artabilir. Kısa yolculuklar, kardeşlerle ilgili konular ya da dijital işler ön plana çıkabilir. Ancak Uranüs'le kare açı bazı sürpriz gelişmeleri beraberinde getirebilir. Ay-Mars üçgeni ise enerjinizi planlı şekilde kullanırsanız oldukça verimli hale getirebilir gününüzü. Pazar günü Ay-Venüs karşıtlığı var. Özellikle yakın çevrenizde olan ilişkilerde geçici bir gerginlik yaratabilir. Ancak Ay-Jüpiter üçgeni ise bu enerjiyi açmanıza ve daha pozitif bir bakış açısıyla ilerlemenize yardımcı olacak. Kısa ama etkili bir şifa anı yaşayabilirsiniz. Sevgili Oğlaklar, bu hafta sizden beklenen şey netlik, kararlılık ve duruş. Zaman zaman dış baskılar gelse de iç disiplininizle bunu aşabilirsiniz. Parasal konular, ilişkiler ve kariyer planları arasında sağlam bir denge kurmanız da mümkün bu hafta. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Yeni bir haftada yeniden görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Merhaba Kovalar, 29 Eylül 5 Ekim haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili Kovalar, bu hafta sizin için oldukça içe dönük, derin ve ruhsal bir temada başlıyor. Ancak hafta ilerledikçe enerjiniz yükseliyor ve sahneye adım atıyorsunuz. Kendinize dönüp farkındalık kazanmanız dış dünyadaki dengelerinizi de olumlu yönde etkileyebilir. Pazartesi günü Ay Oğlak burcunda başlıyor. Bu sizin için içsel dünyanıza, bilinçaltınıza, ruhsal konulara odaklandığınız bir süreç. Ancak Ay'ın retro Satürn ve Neptün'le yaptığı kare açılar maddi veya manevi sınırlarınızı sorgulamanıza neden olabilir. Belirsizlik hissi veya geçmişten gelen bir kaygı yüzeye çıkabilir. Neyse ki Akrep burcundaki Mars ile olan güzel açı sizi içsel gücünüzle yeniden buluşturacak. Güç sizde, sadece sessizliğinizin içinde saklı. Salı günü Ay ile Güneş arasında bir kare açı var. İçsel huzursuzluklarla toplumsal sorumluluklar arasında denge kurmanızı zorlaştırıyor. Ancak Ay-Venüs üçgeni kendinize şefkatli yaklaşmanız halinde duygusal olarak toparlanabileceğinizi gösteriyor. Çarşamba günü Ay'ın Merkür ve Jüpiter'le sert açıları zihinsel yorgunluk, unutkanlık ya da iletişimsel karışıklıklara neden olabilir. Günün ilerleyen saatlerinde Ay sizin burcunuza geçiyor ve artık yeniden canlanma, harekete geçme zamanı da geliyor. Perşembe günü Ay'ın burcunuzdaki Plüto ile kavuşumu size güçlü bir irade kazandıracak. Bu enerjiyle dönüşmekten korkmayın. Uranüs'te yapılan üçgen açı ise ailevi konularda beklenmedik ama olumlu gelişmelere işaret ediyor. Ay ile Mars arasındaki kare fevri çıkışlara açık olduğunuzda gösteriyor. Fakat Güneş'te yapılan üçgen liderlik gücünüzü denge içinde kullanmanızı da sağlayacak. Cuma günü Ay-Merkür üçgeni sayesinde fikirlerinizi daha net ifade edebilirsiniz. Sosyal çevreyle ilgili konular, toplantılar, görüşmeler için çok uygun bir gün. Zihniniz keskin ve çözüm odaklı olacaksınız. Cumartesi günü Ay Balık burcuna geçiyor. Maddi konular ön plana çıkacak. Ancak Ay'ın Uranüs'te yaptığı kare açı para konularında ani değişimleri beraberinde getirebilir. Beklenmedik bir harcama ya da bir gelir kapısı açılabilir. Neyse ki Ay-Mars üçgeni bu durumu yönetebileceğiniz bir motivasyon ve enerji sunuyor. Pazar günü Ay-Venüs karşıtlığı var. Özdeğer ve ilişkiler arasında bir denge kurmanız gerektiğini gösteriyor. Ancak Ay-Jüpiter üçgeni ise bu dengeyi sağlamanız hem ruhsal hem de maddi anlamda sizi tatmin edecek gelişmelere yol açabilir.
Sevgili kovalar, bu hafta önce içinize çekilmek, sonra gücünüzü yeniden keşfederek ayağa kalkmakla ilgili ruhsal temizlenme ve fiziksel motivasyon yan yana yürüyor. Gücünüz zihinsel farkındalığınızdan, sessizliğinizin içinden güçlü bir dönüşüm doğuyor. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Yeni bir haftada yeniden görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Merhaba balıklar, 29 Eylül 5 Ekim haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili balıklar, bu hafta gökyüzü size sosyal çevre, hayaller, gelecek planları ve içsel dönüşüm alanlarında güçlü şekilde etkileyecek. Haftaya başlarken kendinizi biraz geri planda hissedebilirsiniz. Ancak hafta sonuna doğru sahne sizin. Pazartesi günü Ay Oğlak Burcu'na geçiyor. Bu sizin için arkadaşlıklar, ekip çalışmaları ve sosyal hedefler alanını aktive ediyor. Ancak Ay'ın retro Satürn ve Neptün'le yaptığı kare açı özellikle hayallerinizin gerçekleşmesiyle ilgili geçici bir karamsarlık yaratabilir. Sosyal ilişkilerde mesafe ve güvensizlik hissi oluşabilir. Fakat Ay'ın Akrep Burcu'ndaki Mars'la yaptığı sekstil açı derin bir inanç ve ruhsal güçle bu durumu aşabileceğinizi gösteriyor. Salı günü Ay ile Güneş arasında bir kare açı var. Özel hayatınızda sosyal sorumluluklarınız arasında denge kurmanız gerektiğini vurguluyor. Neyse ki Ay-Venüs üçgeni ilişkilerinizden destek alabileceğinizi ve duygusal dengeyi bulabileceğinizi söylüyor. Çarşamba günü Ay'ın Merkür ve Jüpiter'le yaptığı sert açılar sizi zihinsel olarak yorabilir. Özellikle iş ortaklıkları, borç alacak dengesi veya ilişkilerdeki beklentilerle ilgili karışıklıklar oluşabilir. Günün ilerleyen saatlerinde Ay Kova burcuna geçiyor ve ruhsal olarak biraz içe çekilme ihtiyacı doğabilir. Rüyalarınız bu gece daha yoğun olabilir. Perşembe günü Ay Plüto kavuşumu var. Bilinçaltınızda güçlü bir dönüşüm sürecini başlatıyor. Bastırılmış korkularla yüzleşebilir. Ardından büyük bir arınma yaşayabilirsiniz. Uranüs'te yapılan üçgen açı zihinsel bir aydınlanma ya da yaratıcı bir fikir getirebilir. Ay ile Mars arasındaki kare geçmişten gelen bir öfke patlamasına dikkat çekiyor. Fakat Güneş ile Ay'ın yaptığı üçgen sizi yeniden dengede tutacaktır. Cuma günü Ay ile Merkür arasında bir üçgen açı var. Ruhsal ya da duygusal meseleleri çözümlemek için ideal. Bir sır açığa çıkabilir veya bir içgörü kazanabilirsiniz. Meditasyon veya dua gibi çalışmalar için çok güzel bir gün. Cumartesi günü Ay burcunuza geçiyor. Artık enerjiniz, duygularınız ve görünümünüzle daha fazla dikkat çekiyorsunuz. Ancak Uranüs'te yapılan kare açı çevrenizden beklenmedik tepkiler alabileceğinizi gösteriyor. Ay-Mars üçgeni ise cesur adımlar atmak için size destek sunuyor. Pazar günü Ay-Venüs karşıtlığı var. İlişkilerde kısa süreli bir duygusal hassasiyet yaratabilir. Sevilme ihtiyacınız artarken karşı taraftan yeterli ilgiyi görmeme hissi oluşabilir. Fakat Ay-Jüpiter üçgeni sayesinde duygusal olarak rahatlayacak ve hafta sonunu huzurla kapatacaksınız. Sevgili balıklar, bu hafta sizi hem sosyal hem ruhsal olarak etkileyen güçlü temalarla geliyor. Kapanışta ise kendinizi yeniden doğmuş gibi hissedebilirsiniz. Duygusal gelgitler arasında sezgileriniz en doğru pusulanız olacaktır. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinize paylaşmayı ve minicik de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni bir haftada yeniden görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.